15 milyonu aşkın tüp bebekle doğmuş çocuk şu an yaşamaktadır. Tüp bebek tedavisi anneden alınan yumurtayla baba adayından alınan spermin laboratuvarda, vücut dışında, laboratuvar ortamında mikro enjeksiyonla birleştirilmesi ve embriyo oluşturulması ve sonra oluşan bu embriyonun anne rahmine transferini içeren tedavinin adıdır. In vitro fertilizasyon olarak da veya IVF olarak da bilinir. Ve yaklaşık 45 yıldır dünyada uygulanan güvenli bir yöntemdir. 15 milyonu aşkın tüp bebekle doğmuş çocuk şu an yaşamaktadır. Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir? Birincisi ilk görüşme aşamasıdır. Bu tüm tedaviyi planladığımız ve çok ciddi ve titizlikle değerlendirdiğimiz bir aşamadır. Bu aşamada hastanın tüm geçmişi, tüm geçirdiği ameliyatları, kullandığı ilaçları, daha önceki varsa tüp bebek denemelerinin ayrıntılarını konuştuğumuz ve bununla ilgili hastada yeni yapacağımız tedavinin planlamasını yaptığımız evredir. İkinci aşama yumurtalıkların uyarılması aşamasıdır. Bu günlük yapılan enjeksiyonlarla yaklaşık 10-12 gün kadar süren bir süreçtir. Hasta bu dönemde kendi kendine cilt altı yapacağı enjeksiyonlarla yumurtalıkların büyümesini bekler. Ve bu arada 3-4 günde bir hekim ofise davet ederek ilerleyişi görmek ister. Her şey yolunda giderse işte bu 12 günün sonunda artık yumurta çatlatıcı iğne yapmanın vakti gelmiştir. Yumurtalar olgunlaşmıştır. Bu iğnenin ardından 2 gün sonra yumurtaların toplama işlemi vardır. Ki aynı günde erkekten sperm elde etmemiz gerekir. Yumurta toplama işlemi anestezi altında yapılan bir işlemdir ve 20-25 dakika kadar zaman alır. Ve hasta tedavi sonrasında, yumurta toplama işlemi sonrasında yarım saat, 1 saat kadar klinikte dinlendikten sonra yürüyerek evine gidebilir. Bundan sonraki süreç laboratuvarda geçer. Laboratuvar alınan yumurtalarla erkekten alınan spermi mikro enjeksiyonla birleştirir ve sonra bunları inkübatör dediğimiz cihazların içine bırakır. Burada embriyoların oluşması beklenir. Embriyoların oluşup oluşmadığı 16 ila 18 saat sonra ilk kontrolde ortaya çıkar. Burada bizim fertilizasyon dediğimiz döllenme işleminin oluştuğunu görmemiz gerekir. Ki bazı yumurtalar döllenmeyecektir. Bazıları da patolojik döllenecektir. Burada normal olarak döllenen embriyo adını verdiğimiz artık hücreler ayrıştırılır. Sonra bu hücreler takibe devam edilir ve bunlar 2. gün, 3. gün gelişmeleri takip edilerek 5. güne kadar devam edilir. Ve 5. günde artık adı blastosisttir. Blastosist dediğimiz yapı ortasında bir boşluk olan yaklaşık 200'e yakın hücre ihtiva eden ve bebek taslağı diyebileceğimiz bir hücredir. Bu anne rahmine transfer için hazırdır. Burada hekim bir karar verir. Ya taze transfer yapar veya embriyoyu sonra kullanmak üzere dondurabilir. Transfer işlemini takip eden 12. gün artık kan testiyle gebelik oluşup oluşmadığı net bir şekilde anlaşılır. Bu arada transferden sonra hala kaliteli olan kalan embriyoların da dondurularak ileride kullanmak üzere saklanması mümkündür. Umut ediyorum ki bu transfer sonrasında hastalarımız, anne adaylarımız mucize bebeklerine kavuşurlar.